Herkese merhaba. Dün Sasa ile alakalı bir tweet atmıştım. Sasa ne zaman balon oldu? Gerçek değeri 22 milyar dolar mı, 15 milyar dolar mı, 10 milyar dolar mı, 5 milyar dolar mı? Gerçekten yatırımcıların kafasının karıştığı durumlar olabiliyor. Ve örnek veriyorum, Sasa'ya 22 milyar dolar piyasa değerindeyken yatırım yapanlar şu anda yaptıkları yatırımın %75'ini kaybettiler. Piyasa neden hype'lanıyor? Neden böyle zararlar görüyor? Kısa bir videoyla anlatmaya çalışacağım aslında. Yani şöyle oldu aslında, temelde 2022 Ocak aylarında Sasa'nın yükselişi başladı. O zamanlarda 4,5 milyar dolar seviyesindeydi piyasa değeri. Ardından 2022 Kasım ayını gösterdiğinde 22,5 milyar dolar seviyesine kadar geldi. Hatta bir takipçim beni de bilgilendirdi. Bu kadar yüksek olmasını biz bile kabul etmiyoruz demiş yönetim kurulu başkanı. O yüzden de biz bu yüksek seviyeden yatırımcıyı korumak adına satış yaptığını belirtmiş. Şimdi özetle aslında bizim temel amacımız finansal yatırımlarda da e, yatırımcıyı korumak. Şöyle bir yürüyüşüne bakalım. Normalde kapanış fiyatını görüyorsunuz. Kapanış fiyatı şunu gösteriyor. Bu da görmüş olduğunuz gibi piyasa değeri. Milyar dolar cinsinden piyasa değeri. Belli bir noktaya geldikten sonra aradaki fark, yani 200 günlük ortalamasıyla fark o kadar açılıyor ki gördüğünüz gibi çok yüksek tavan yaptıktan sonra ani düşüş sergileniyor. Şuralardan alanlar, yani piyasa değeri 23 milyar dolar seviyesinden alanlar, ta belki 1-2 sene ne de olsa sistem yükselir diye beklediler ve 5 milyar dolar seviyesine kadar geldi. Belki %75, %80 yatırımlarını kaybettiler. Böyle olmaması için neler yapabiliriz? Şimdi öncelikle biz indirgenmiş nakit akışı veya şirketin gerçek işsel değerini bilmiyorsak aslında 200 günlük veya 250 günlük ortalamalara bakabiliriz. 200 günlük ortalamalardan, 250 günlük ortalamalardan ne kadar uzaklaşmış? Şimdi şurada şöyle bir durum oluyor şu yükselişlerde. Yani bizim hani tabiri caizse yani sokaktaki herkesin konuşmaya başladığı zaman en tehlikeli zamandır. Çünkü buralarda herkes bu firmalara yatırım yapar. Sonra ani düşüşleri karşılamak zorunda kalır. Mesela 15 milyar dolar seviyesinde alanlar belki 23'te satmadılarsa muhtemelen şuralarda veya şuralarda satmak zorunda kaldılar. Veya beklediler hissem yükselir diye şuralara kadar, yani 5 milyar dolar seviyesine kadar düştü bu hisse. Şimdi hiç bilmeyenler için en azından bir şey göstermek istiyorum. Yani kabaca bir şirketin hissel değeri nasıl bulunur? Herkes indirgenmiş nakit akışı bilmek zorunda değil. Ama şöyle bir şey yapılabilir. Önce dolar bazlı çalışılması lazım ve esas faaliyet karı baz alınabilir. Veya dönem karı da baz alınabilir ama esas faaliyet karını baz almak daha mantıklı. Çünkü dönem karında bazen şirketler böyle nasıl diyelim, finansal olarak yatırımlar yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Sadece finansal kazanç elde edebiliyorlar. Gördüğünüz gibi esas faaliyet karıyla dönem karı arasında farklar da olabiliyor. Yani esas faaliyet karı şirketin yaptığı ana iş karıyla alakalı ve dolar cinsinden bakılması gerekiyor. Bunlar senelik esas faaliyet karlarını gösteriyor Sasa'nın. Örneğin 39 milyon dolarla başlıyor 2014 yılında, 2024 yılına kadar 232 milyon dolara kadar ulaşıyor. Bu süreçte ne olmuş? Her bir sene bir önceki seneye göre nasıl bir değer kazanmış? Mesela bir sene %1 azalmış, 39'dan 38'e düşmüş. Diğer sene 38'den 61'e çıkmış, %59 olmuş. Diğer sene 85'e çıkmış, %38 artmış. Diğer sene %34 artmış. Yani böyle bu stabil yürüyüşü hep devam etmiş. 2019 yılında %62 azalmış. Sonra 2020 yılında %237 artmış. Çok büyük bir atak yapmış. Sonra 196 falan diye gidiyor. Biz bu yani pattern dediğimiz aslında bu modifi gelecek seneler içinde kullanabiliriz. Ne zamandan itibaren? Şu zamandan itibaren. Kabaca deriz ki yani 2024'ün 12. ayında 229 milyon seviyesinde olabilir. Nasıl olabilir? Mesela burada %1'di. Hiçbir şey bilmiyorsak bunu yapabiliriz anlamında söylüyorum. Burada da %1. Kabaca şöyle yaparız. %59'u koruruz. %38, %34 bunları koruruz. Burada %62'lik bir düşüş olmuş. Biz bunu eksi %10 diyelim. Biraz güvenli alanda kalalım ama biraz daha stabil alanda. Sonrakileri de böyle bu kadar yüksek yapmıyorum. %237 gibi yapmıyorum. %20, %10, %5 falan gibi büyür diyorum. Bu firma yavaş yavaş büyür diyorum. Fazla da abartmıyorum yani. Böyle büyürse ne oluyor? Şöyle bir baktığımızda bu Net Present Value formülü var. Net Present Value, yani şimdiki değer formülünde kabaca 10 seneyi alabiliriz. Mesela ben burada 10 seneyi almışım zaten. Hatta biraz daha fazla almışım. Çok önemli değil. Yani 11-12 sene almışım. Şöyle baktığımızda örnek veriyorum, 0,05 yazıyoruz ilk önce. Bu 0,05 nedir? Firmanın, daha doğrusu doların faizi diyelim. Kabaca biz bunu yüzdesi, yani iskonto oranı diye geçiyor. %0,05 alabiliriz.
Sonra da değerlerimizi seçiyoruz. Esas faaliyet karlarını seçiyoruz böyle. Yaptığımız başka da bir şey yok aslında. Böyle kabaca 5 milyar dolar, 5 milyar euro çıktı. 5,8 milyar euro çıktı. Burada da yani kabaca bunun toplam asset, yani toplam varlıkları eksi toplam borcunu çıkartıp bunu euro cinsinden hesaplamışım burada da. Çok bir şey yapmamışım aslında. Yani şirket tamam gelecekte kâr edecek ama toplamdaki elindeki varlıklar ne, borcu ne? Varlıklarından borcunu çıkarsam elde kalan değer ne? Bunu hesaplamışım. Bunlar tabii kaba hesaplar. Kabaca ikisini toplayınca ne ediyor? 7,3 falan gibi bir şey ya da 6 nokta. Yani 7 milyar euro ile 8 milyar euro arasında bir değer elde ediyor. Dolar diyelim, dolar elde ediyor. Şimdi şöyle bir durum var. Şu anda baktığımızda bu firmanın değeri kaç gözüküyor? 5 milyar dolar seviyesinde gözüküyor. Bu demek oluyor ki biraz işsel değerinden biraz geriye doğru gitmiş, uzaklaşmış. Aslında bu firma 8 milyar dolar seviyesine gelebilir ya da 9 milyar dolar seviyesine gelebilir. Tabii bu en kaba hesapla. Bu senaryoları değiştirebilirsiniz. Dersiniz ki bu kadar büyümeyebilir. Daha farklı büyüyebilir. Örnek veriyorum, mesela bu ikinci sene %69 değil de %30 büyür. Kötü bir senaryo yapalım. Bu 25 büyür mesela. Burada -10 büyüsün. Biraz daha -10 büyüsün, 20 büyüsün, %10 büyüsün. Sonra 0 büyüsün, bazı senelerde 0 büyüsün. Çünkü senaryo çalışıyoruz. Yani zaten gelecek tahmini yapmak çok zordur. Ancak senaryo çalışabiliriz. Böyle baktığımızda da bu firma kabaca 3,1 ile 2,1 toplayınca 5 milyon euro seviyesinde, 5,2 milyar dolar seviyesinde gibi gözüküyor. Şimdi zaten bir değerleme çalışırken senaryo çalışıyoruz. Kötü olursa ne olur, iyi olursa ne olur gibi. Şimdi bu firmanın şeyini görüyorsunuz. Kabaca yapabileceği hareketleri görüyorsunuz. Yani 3 milyar dolarla 12 milyar dolar seviyesi arasında gidip geliyor. Bu demek oluyor ki zaten bu firmanın değeri 12 milyar seviyesine geldiği zaman en maksimum performansını gösterdiği değerdi. Ve bu değerler 2022 yılında hesaplanan değerlerdi. Yani şöyle demek istiyorum. Bu firmadan zaten 11-12 milyar seviyesine geldiği zaman zaten çıkış yapmak gerekiyordu. Ama sokaktaki herkes konuştuğu için herkes yatırım yaptı buna ve kayıp yaşadılar. Buradaki yani benim temel amaçlarımdan biri de finansal okuryazarlığı arttırmak. Lütfen piyasa değerlerine bakın. Yani hisse fiyatına bakmayın. Bu fiyat, mesela bazı yorumlar görüyorum, diyor ki bu hissenin fiyatı 50 lira, çok ucuz. Sadece 50 liraya bakıyor. Halbuki onun lot sayısı çok fazladır. Piyasa değeri belki 30-40 milyar TL'dir. Fazladır. Böyle durumlar çok yaşanıyor. Bu yaşanmaması için lütfen aldığınız hisse fiyatına değil, şirketin piyasa değerine bakın. Piyasa değerine, dediğim gibi tekrar başa geleyim. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Çok detaylı bir indirgenmiş nakit akışı yapmak zorunda değilsiniz. Esas faaliyetlerine bakın. Büyüme potansiyelini araştırın. Yani ben burada mesela senaryoyu biraz kötüleştirdim. %30'lar ekledim. Bazen negatif büyüme oranı ekledim. Böyle 3 milyar dolara kadar getirdim. Daha da kötüleştirebilirim. Senaryomu anlamak için. Ben kendi risk aralığımı anlamak istiyorum çünkü. Geleceği hiçbir zaman bilemediğimiz için. Mesela risk aralığını daha da küçülttüğümde, daha sonra riski biraz daha yükselttiğinde şu anda da 4,4 milyar dolar seviyesinde. Şu anda ne kadar? Kabaca 5 milyar dolar diyelim Sasa'ya. Şu anda bile sanki işsel değerinden yüksekmiş gibi gözüküyor. Ben senaryolarla risk algımı belirlerim. Peki büyüme oranlarını nasıl hesaplayacağım? Satış oranlarını nasıl hesaplayacağım? Burası da biraz daha detay konu. Yani örnek vermem gerekirse, isterseniz siz bu firmanın piyasasının ne kadar olduğuna bakabilirsiniz. Yani şöyle, ben tweetimde de bahsetmiştim. Mesela internet araştırmalarımda gösteriyor ki zaten bu firmanın ürettiği ürün poliüreten falan tarz şeyler değil. Yani kimyasal ürünlerin zaten piyasa değeri 100 milyar dolar seviyesi. Piyasa değeri demeyeyim de toplam satış hacmi. Yani bir senede 100 milyar dolarlık bir satış hacmi var. İnternet araştırma kadarıyla Sasa bunun %1, %3, bazen %1'in altında, bazen daha fazlalık bir oranına sahip. Ya buradan bakınca bile zaten bu firmanın kabaca senelik cirosunu tahmin edebiliyorsunuz. 100 milyarlık bir satış varsa bu 1 milyar dolarlık bir net gelir elde etmek demek. Bazen net gelir demeyeyim de satış diyeyim, net satış elde etmek demektir. Bunu kabaca 10 seneye çarpabilirsiniz. Buna 10 milyar dolar dersiniz. Zaten satış geliri 10 milyar dolar olan bir firmanın da operasyonel karı %20 ile çarpsanız 2 milyar dolar, 3 milyar dolar seviyesinde ediyor. Bu 2-3 milyar dolar esetlerle de toplarsanız kabaca 5 milyar dolar ediyor. Zaten piyasa değeri 3 milyar dolar, 5 milyar dolar, 10 milyar dolar arasında gidip geliyor. Ama bu Sasa'nın şöyle bir durumu var tabii. Sasa yani hiçbir zaman
böyle 12, 13, 14 seviyelerini görecek kadar bir performans üretmemiş. İşte buralarda finansal okuryazarlık devreye giriyor. Lütfen hissenin fiyatına değil piyasa değerine bakın, ona göre yorumlamaya çalışın. Bu bilgiler de çoğu yerde var. Yani ben esas faaliyet karlarına dolar cinsinden, euro cinsinden nereden ulaşabilirim dediğiniz zaman aslında internette çoğu yerde var bu. Buralardan da ulaşabilirsiniz. Enflasyondan arındırılmış veriler oluyor genellikle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben kanalımda bu tarz finansal okuryazarlıkla alakalı çalışmaları yapmaya ve insanları bilgilendirmeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.